Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Smart 1. Otomobil sektöründeki işbirlikleri kimi zaman dikkat çekmese de Smart bu örneklerin belki de en özel markalarından biri. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Mercedes'le yine dünyada saat konusunda önemli markalardan olan Swatch'un birleşiminden ortaya çıkan Smart, mini otomobil bayrağını yıllardır göğüslüyordu. Elektrikleşmeyle birlikte imajında da değişikliğe giden Smart, B segmentinde bulunan crossover modeli 1 ile karşımızda. Hem Mercedes kalitesini hem de Swatch felsefesini bir arada barındıran yeni 1'e dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Smart, başta da dediğimiz gibi yola ilk çıktıklarında otomotiv devlerinden Mercedes-Benz'de saat devi Swatch'un birleşiminden ortaya çıktı. Bugünse Mercedes-Benz'de Chinna Geely'nin ortaklığında ilerliyor. Tabii her ne kadar böyle olsa da Smart'ın kendi başına olan karakterini ve marka imajında pas geçemeyiz. Çiçeği burnundaki yeni Smart 1 ilk kez 2022 yılında bir Çinli bir Müslüman tasarımcı tarafından çizilerek yollara çıktı. Yarı kompakt bir SUV segmentinde yer alan yeni bir Smart EQ44'ün yerine gelse de ona göre çok daha büyük ve geniş. Yeni Smart 1 önden baktığımızda önceki tasarımların aksine yeni bir çizgi görüyoruz. Smart logosunun altından farlar uzanan parçanın farlarda led gündüzlerine dönüşmesi şık olmuş. Aerodinamik açıdan da gelişmesi adına düz ve pürüzsüz bir tasarımın kullanıldığı ön tarafta led farlar tüm tasarımı domine ediyor. Yeni Smart 1'in ön tasarımına şöyle uzaktan bir bakınca alınabilir, şık bir model gördüğümüzü söyleyebiliriz. Tabii bir de Brabus 1 var ki Mercedes AMG'lerin haşin delikanlısına adeta elektrik şoku olmuş. Düz fakat başarılı denebilecek profiliyle crossover detayları vurgulanmış. Yeni Smart 1'in özellikle de çift renk kombinasyonuna sahip olursanız ufaktan bir Mini Cooper esintisi alacağımızı söyleyelim. Yani en azından bana öyle geldi. Öndeki o pürüzsüz çizgiyi profilde de devam ettiren yeni 1'in buradaki kapı kolları bir yıldızı alır. Segmentine göre lüks bir duruşa sahip olması kalite hissini de artırırken çerçevesiz camların modası hiçbir zaman geçmez. Ah bir de camdan tutulunca insan içini kemiren parmak izleri olmasa. Bana otomobilin arkasına doğru daralıyormuş hissini verdiği için marşpiyel detayını beğenmesem de bu üç kollu jantlar hakkında konuşacaklarım var. Ne dedik? BSUV dedik, yarı kompakt dedik, Smart dedik. Evet, yeni 1'in bu 3 kollu aerodinamik tekerleri 235, 45, 19 inç büyüklüğünde. Öylesine bir otomobil için fazlasıyla iddialı. Tekerüstü dedikleri de hesaba girince dev tekerleriyle gündem olan yeni 1 olmuş diyebiliriz. Arka tarafa geçmeden C-Su'nun üzerindeki Smart logosuna da bir selam verelim. Mercedes dokunuşlarını iyice hissettiğimiz arka tasarım bir yıldız alır mı? Evet, ön tarafta da özellikle Mercedes-Benz'in EQ serilerindeki tasarımı andıran detaylar vardı. Fakat arka tarafta bunu iliklerimize kadar hissettik. Uçtan uca bağlanan LED stop tasarımı domine ederken bu stopların ışık performansı etkileyici. Cam tasarımının da estetik şekilde devam ettiği yeni bir de alüminyum cam çıta detayı da lüks öğeler arasında bulunuyor. Düz bir karaktere sahip olan arka tarafta model isim yazısı sol altta. Tamponun plastik renginde geldiği yeni bir de üzerindeki kamera ve difüzör detayları da şık olmuş. Gelelim bu yakışıklının boyutlarına. Yeni Smart 1 4270 mm uzunluğunda, 1822 mm genişliğinde ve 1636 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Sahip olduğu bu boyutlarıyla Mercedes-Benz EQA'nın altında olduğunu söyleyebiliriz. Aks mesafesinde ise 2750 mm ile iddialı ve yeterli bir uzunluk sunuluyor. Bakalım bunun iç mekana yansıması nasıl olacak? Mercedes esintilerini iyice hissettiğimiz iç mekan özelliklerinde kalite bizi bekliyor. Benim bir an önce görmek için sabırsızlandığım iç mekanda buram buram Mercedes-Benz çizgileri mevcut. Tabii bu esintilerden nasiplenmeden hemen önce bizi abone olmadan takip ediyorsanız abone ol butonuna basarak ailemize katılabilir. Yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni Smart 1'in şık kapı kollarından geçtiğimizde bizi elektrikli, yanal ve baldır destekleriyle sınıf standartlarında olan koltuklar karşıladı. Bu koltuklara oturduğunuzda ise 3 kollu, gri ve siyah renklerinde kalın diyebileceğimiz direksiyon siminini görüyoruz. Gerçekten gerek logosu gerekse üzerinde bulunan tuşlarıyla etkileyici görünen bu direksiyonu ben beğendim.
Bu etkileyici direksiyonun hemen arkasında ise konsolun tasarımında dijital bilgi ekranı bulunuyor. Beyaz bir tema kullanılan bu ekran üzerinden araçla ilgili anlık bilgilere erişebiliyorsunuz. Konsoldaymışken bir Alman klasiği kısa göğsün alüminyum detayları ve havalandırma çıkışları çok başarılı. Konsolun ortasında 12.8 inç büyüklüğünde satın alınabilen Full HD dokunmatik bir multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekran dışında başka hiçbir şeyin bulunmadığı kabinde tüm ayarları, kamera sistemini, kişiselleştirme ekipmanlarını ve klimaya buradan erişiyorsunuz. Dokunmatik hassasiyeti ve ekran kalitesine diyecek bir sözün olmadığı yeni bir de S ve C serilerinde olduğu gibi yatay ve entegre bir ekran tasarımı da hiç fena olmazdı hani. Bu ekranın altında karizmatik havalandırma çıkışları bulunuyor. Yüksekte konumlanan orta konsolun olmayan şaft tünelinden nasiplenmesi ortaya ekstra bir saklama alanı çıkarmış. Mercedes-Benz esintisinin en fazla hissedildiği orta konsol üzerinde açılır kapanır kapaklı bir saklama alanı daha bulunuyor. İçerisinde kablosuz şarj pedi, 2 adet ışıklı USB-C ve 12 volt soket girişine yer verilmiş. Vites mi? O yine bir Mercedes-Benz klasiği olarak direksiyonun arkasında bulunuyor. Devamında ise sürgülü kapağıyla 2 adet bardaklık ve kartlığı görüyoruz. Oldayma içindeki buzdolabı içimize serinletti. Boş desek hakaret olup sade dediğimizde şık olan bu iç mekan tasarımını ben çok beğendim. Panoramik cam tavan ve ambiyans aydınlatmada ülkece sevdiğimiz özellikler arasında. Geldik benim en çok merak ettiğim kısımlardan diğerine. Çıtasız camlarıyla gönlümüzü fetheden yeni birin arka koltuklarına geçerken açık renk döşeme farkını görüyoruz. Uzun dingil mesafesinin meyvesi, diz mesafesi ve cam tavana rağmen iyi bir baş mesafesiyle beyaz sular içinde farkını ortaya koyar. Yanal destekleriyle konforlu olan bu koltuklar üzerinde kol dayama ve bardaklıklar da mevcut. Orta konsol üzerinde ise biri A biri C olmak üzere 2 adet USB portu ve havalandırma çıkışları bulunuyor. Şöyle arkadan öne bir göz attığımızda bu iç mekan tasarımıyla onu yollarda sıklıkla görebileceğimizi söyleyebilirim. Ya bagaj hacmi? Dar alan yüksekliği nedeniyle tabanı geniş olsa da yeni Smart 1'de 273 litre hacme sahip olacaksınız. Bu durum yüksek yüklerde biraz sizi zorlayabilir. Bu tasarım ve teknolojiye sürücü yardımcı özellikleri eklenirse ortaya Smart 1 çıkar. Euro NCAP testlerinden tıpkı tasarımda bizden aldığı gibi tam tamına 5 yıldız alan yeni Smart 1 güvenlik konusunda iddialı. Malzeme kalitesi ve çarpışma güvenliği olarak sürücüyü %96 oranında koruyan bir iş bu yolculara geldiğinde %89'da farkını ortaya koyuyor. Sürücü yardımcı özelliklerinde dünya markası yolunda ilerleyen ADAS sistemlerine sahip olan yeni bir de dur kalk özelliğine sahip olup gaza frene dokunmadan ilerlemenizi sağlayan adaptif hız sabitleyici. Şerit dışına çıkmanız durumunda sizi otomatik olarak şeride geri sokan aktif şerit takip sistemi. Kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerinde bulunan uyarı ışıkları sayesinde fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi. Otoban ya da herhangi bir yolda trafik durumunu GPS üzerinden öğrenerek aracın hızını ona göre ayarlayan trafik asistanı. Özellikle şehir içinde park konusunda zorlananların çok sevdiği aracın kendi kendini park etme özelliği park asistanı ve adaptif uzun far asistanı da dahil olmak üzere birçok aktif ve pasif destek sistemi yeni Smart 1'de sizleri bekliyor. Mercedes-Benz'den ne farkı kaldı değil mi? Gelelim motora. Tamamen elektrikli motorunu ek, Brabus dokunuşlarıyla performans konusunda da iddialı olması onu rakiplerinden ayırır. Farkı kaldı efendim. En büyük farkı motor oluşturuyor. Artık günümüzün teknolojisi mi desek yoksa başımızın belası mı desek iki ara bir derede kaldığımız tamamen elektrikli belası, furyasından nasibini alan yeni Smart 1 gücünü Nikola Tesla'dan alıyor. Yeni birin üzerinde 66 kWh hacminde batarya bulunuyor. Tek ya da çift motora sahip olduğunu da söyleyelim. Arkadan itişli olmasıyla gönlümüzü fethederken bu motordan toplamda 272 beygir güç, 342 Nm tork üretiliyor. Maksimum hızı ise yalnızca 180 km/s. Onu bunu boşver Sefa, bize menzilden haber ver derseniz yeni birle tam dolu bataryayla 430 km menzile sahip olacaksınız.
AC şarjda %10'dan %80'e, 3 saatin altında şarj olan yeni bir DC hızlı şarjla 30 dakikanın altında şarj oluyor. Yalnız AC ile olan şarj süresi hiç fena değilmiş. Mercedes dedik. Mercedes, araba alacağım. Mercedes'in performans geliştiricisi Brabus yeni biri dokunursa ne mi olur? Ortaya 428 beygir güç, 543 Nm tork çıkar. Sıfırdan wow süresi ise yalnızca 3.9 saniye. Gelelim fiyata. Hem Mercedes-Benz kalitesi hem de farklı bir otomobile sahip olmak isteyenlerin tercih edeceği Smart 1'in Avrupa fiyatı 35.000 euro civarında olacak. Gerçekten yeni Smart 1 çok etkileyici. Yeni Smart 1'e dair bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Ben yeni Smart 1'i gerçek anlamıyla çok beğendiğimi söyleyebilirim. Tamamen elektrikli bir otomobil alacak olsaydım da kesinlikle ona şans veririm. Peki siz yeni bir hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Smart 1 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.